Türkiye'de park ettiğiniz yerde yağ lekesi gören sürücü sayısı inanılmaz yüksek. Biraz sızdırıyor ama çalışıyor diyerek geçiştirilen bu sorun her geçen kilometre büyüyor. Ve bir gün motor tamamen arızalanıyor. Japonya'da ise aynı yaş ve model araçlarda yağ sızıntısı neredeyse hiç görülmüyor. Bu videoda size Japonların uyguladığı ve pek çok sürücünün henüz keşfedemediği 12 kritik alışkanlığı anlatacağım. Bir araç sahibinin deneyimini paylaşayım. Her sabah arabasını park ettiği yerde küçük bir yağ lekesi vardı. Az bir şey, önemli değil dedi ve aylarca sürdü. Sonra motor sesi değişmeye başladı. Servise gitti. Motor yağı kritik seviyenin altına düşmüş, piston hasarı var dediler. 80 bin lira. O küçük yağ lekesi 80 bin liralık bir felakete dönüşmüştü. Osaka'da 29 yıl Toyota motor conta sistemleri mühendisi olarak çalışmış emekli uzman Hiroshi Kimura'nın bakım notlarına ulaştım. O notlardaki her satır çok değerli ve aydınlatıcı bilgilerdi. Türkiye'de normal kabul ettiğimiz pek çok alışkanlığın Japonya'da yağ sızıntısının en temel nedenleri olarak tanımlandığını gördüm. Bu videoda size Japonların uyguladığı ve pek çok sürücünün henüz keşfedemediği 12 kritik alışkanlığı anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Park ettiğiniz yeri düzenli kontrol edin. Ve işte en temel ama en çok ihmal edilen alışkanlık. Türkiye'de araç sahiplerinin büyük çoğunluğu park ettikleri yere hiç bakmıyor. Araç park edilir, kapı kapanır, gidilir. Japonya'da ise aracı park eden sürücü araçtan uzaklaşmadan önce zemini 1 saniye kontrol eder. Neden bu kadar önemli? Yağ sızıntısı başladığında ilk işaret her zaman zemindeki küçük bir lekedir. Bu leke görülüp önlem alınırsa maliyet 500 ila 2000 lira. Görülmezse motor hasarına dönüşür. Maliyet 20 bin ila 100 bin lira. Hiroshi Kimura'nın notlarında şu veri var. Yağ sızıntısının erken fark edildiği araçlarda büyük motor hasarı riski %85 azalıyor. Japon yöntemi şu. Her araçtan inişte zeminde yağ izi var mı 3 saniye kontrol et. Bu alışkanlık sabah işe giderken bile uygulanabilir. 3 saniye. Ve bu 3 saniye motorunuzu kurtarabilir. Yağ seviyesini 2 haftada bir kontrol edin. Yağ seviyesi düşünce ne olur? Motor yağsız kalır. Yağsız motor içindeki metal parçalar birbirine sürtünür. Bu sürtünme önce conta ve keçelere zarar verir. Zarar gören conta yağı dışarı sızdırmaya başlar ve yağ seviyesi daha da düşer. Kısır döngü başlar. Bunu şöyle düşünün. Conta tıpkı musluk contası gibidir. Kuru kalan conta sertleşir ve çatlar. Çatlayan conta sızdırır. Yağ ile sürekli temas halinde olan conta esnek kalır ve sızdırmaz. Toyota mühendislerinin verilerine göre yağ seviyesini düzenli kontrol etmeyen araçlarda conta hasarı %60 daha fazla görülüyor. Japon yöntemi şu. 2 haftada bir soğuk motorda dipstick'i çıkar. Temiz bezle sil, tekrar tak, çıkar, seviyeye bak. Minimumla maksimum arasında olmalı. Düşükse hemen tamamla. Bu 3 dakikalık kontrol contalarınızı ve motorunuzu yıllarca korur. Temel kontrolleri öğrendik. Şimdi yağ sızıntısının en yaygın nedenine geliyoruz. Ve bu neden çoğunlukla yanlış bir bakım adımından kaynaklanıyor. Doğru yağ kapağı sıkımını sağlayın. Yağ değişimi yaptırdınız, servisten çıktınız ve bir hafta sonra motor kapağı altında yağ izi fark ettiniz. Bu çok yaygın bir durum ve sebebi çoğunlukla yağ değişiminde yanlış yapılan bir adım. Yağ kapağı ya çok gevşek bırakıldı ya da çok sıkıldı. Her iki durumda sızıntıya yol açar. Çok gevşek, yağ kapak altından sızar. Çok sıkı, kapak dişlileri zarar görür, conta ezilir, sızıntı başlar. Ayrıca yağ filtresi contası da yanlış takılırsa sızıntıya yol açar. Honda servis verilerine göre yağ değişimi sonrası yaşanan sızıntıların %40'ı yanlış kapak veya filtre montajından kaynaklanıyor. Japon yöntemi şu. Yağ değişiminden sonraki ilk gün motor bölümünü ve aracın altını kontrol et. Yeni yağ izi var mı bak. Varsa hemen servise dön. Bu kontrol seni büyük bir hasardan koruyabilir. Doğru viskozitede yağ kullanın. Yanlış viskozite yağ kullanmak sadece motoru değil, contaları da etkiliyor. Bunu şöyle düşünün. Her conta belirli bir yağ viskozitesiyle uyumlu çalışmak üzere tasarlanmış. Çok kalın yağ, conta üzerinde fazla basınç yaratır. Bu basınç zamanla contayı deforme eder. Deforme conta sızıntıya başlar. Çok ince yağ ise contanın yeterince basınçlanmamasına yol açar. Conta boşlukları kapatamaz. Yine sızıntı başlar.
Mitsubishi'nin conta test verilerine göre yanlış viskozite yağ kullanan araçlarda conta hasarı %35 daha erken başlıyor. Japon yöntemi şu: araç kılavuzunu aç. Hangi viskozite yazıyorsa sadece onu kullan. 0,20 yazıyorsa 5,40 koyma. Bu küçük detay contalarınızı yıllarca korur. Yağ seçiminin conta sağlığına etkisini öğrendik. Şimdi sızıntının en sessiz ama en tehlikeli nedenine geliyoruz. 3 dakika. 1 biliyor mu, 3 dakika mı? Motor içindeki aşırı basınç, yağ sızıntısının en az bilinen nedenlerinden biri. Bunu şöyle düşünün. Motor içinde belirli bir basınç oluşur. Bu basıncın dışarı çıkması için PCV vanası adında bir sistem var. PCV vanası tıkandığında basınç motor içinde birikir. Bu birikim contaları ve keçeleri içten dışarı doğru iter. Zamanla conta yerinden oynar ve yağ dışarı sızar. Türkiye'de PCV vanası bakımı yapan sürücü sayısı son derece az. Ama Japonya'da bu vana düzenli olarak kontrol edilir. Toyota mühendislerinin verilerine göre tıkalı PCV vanası olan araçların %65'inde yağ sızıntısı görülüyor. Japon yöntemi şu: her 40.000 kilometrede PCV vanasını kontrol ettir. Tıkalıysa değiştir. Maliyeti 200 ila 500 lira. Bu küçük parça contalarını ve motorunu korur. Soğutma sistemini sağlıklı tutun. Aşırı ısınan motor, contalar için en büyük tehditlerden biri. Conta maddeleri belirli sıcaklık aralıklarında optimal çalışır. Bu aralığın üzerine çıkıldığında contalar hızla bozulur, sertleşir, çatlar ve sızıntıya başlar. Türkiye'de özellikle yaz aylarında ve trafik içinde motor aşırı ısınması çok yaygın. Bu ısınma contaları her seferinde biraz daha yıpratır. Hiroshi Kimura'nın notlarında şu veri var: normal çalışma sıcaklığının düzenli olarak üzerine çıkan motorlarda conta hasarı %70 daha fazla görülüyor. Japon yöntemi şu: soğutma suyunu her ay kontrol et. Rengini izle. Kahverengiye dönmüşse hemen değiştir. Sıcaklık göstergesini sürüş sırasında takip et. Normalin üzerine çıkıyorsa dur ve kontrol ettir. Bu alışkanlık contalarını ve motorunu birlikte korur. Valve kapağı contasını düzenli kontrol ettirin. Valve kapağı contası, motor üstündeki en yaygın sızıntı noktalarından biri. Bu conta zamanla sertleşir ve çatlar. Genellikle motor kokusu veya kaput altında yağ izi olarak kendini belli eder. Ama çoğu sürücü bu belirtileri gözden kaçırır. Motor kokuyorsa normaldir denir. Oysa bu koku yağın egzoz parçalarına damladığının işareti. Bu hem sızıntı hem yangın riski yaratır. Honda servis verilerine göre valve kapağı contası sızıntısı 100.000 kilometre üstü araçların %60'ında görülüyor. Ama zamanında fark edilip değiştirildiğinde maliyet sadece 1000 ila 3000 lira. Geciktirildiğinde egzoz hasarı ve yangın riski ortaya çıkıyor. Japon yöntemi şu: her 80.000 ila 100.000 kilometrede valve kapağı contasını kontrol ettir. Motor kokusu hissediyorsan bekleme, hemen baktır. Valve kapağını koruduk. Şimdi sızıntının en pahalı sonuçlara yol açan bir konuya geliyoruz. Bu konuyu bilmek seni on binlerce liradan kurtarabilir. 5. madde. Kam mili keçelerini ihmal etmeyin. Kam mili keçeleri. Motor ön ve arka tarafında bulunan bu küçük keçeler yağın dışarı çıkmasını engeller. Zamanla sertleşirler, esnekliklerini kaybederler ve yağ bu keçelerin etrafından sızmaya başlar. Genellikle motor ön bölümünde veya arka tarafında yağ izi olarak görülür. Keçe değişimi görece ucuz bir işlemdir. Ama zamanında yapılmazsa yağ trigger kayışına ulaşabilir. Yağ ile temas eden trigger kayışı şişer ve çatlar. Trigger kayışı kopunca motor kapanır. Ve motor kapandığında hasar geri dönülemez olabilir. Mitsubishi'nin verilerine göre trigger kayışı hasarlarının %30'u yağ sızıntısından kaynaklanıyor. Japon yöntemi şu: her servis ziyaretinde trigger bölgesinde yağ izi olup olmadığını kontrol ettir. Keçe sızıntısı varsa trigger değişimi ile birlikte mutlaka yaptır. 4. madde. Yağ tahliye tapasını kontrol edin. Yağ tahliye tapası. Motor altında bulunan ve yağ değişiminde açılıp kapanan bu tapanın contası zamanla bozulur. Bozulan conta yağın damlalamasına yol açar. Türkiye'de pek çok sürücü bu tapayı hiç kontrol ettirmiyor. Ama her yağ değişiminde tahliye tapası ve contası kontrol edilmeli. Conta yıpranmışsa aynı anda değiştirilmeli. Maliyet 50 ila 100 lira. Değiştirilmezse her park sonrası damlayan yağ birikir ve zemindeki o küçük yağ lekesi büyümeye devam eder. Hiroshi Kimura'nın notlarında şu cümle var: tahliye tapası contası en ucuz sigortadır. Bunu değiştirmeyi atlayan sürücü en pahalı hasarı yaşayanlar arasına girer. Japon yöntemi şu: her yağ değişiminde tahliye tapası contasını değiştir.
Bu 50 liralık yatırım seni büyük bir sızıntıdan korur. 3. madde. Motor bölümünü düzenli temizleyin. Kirli motor bölümü sızıntıları gizler. Yağ, is, toz karışımıyla kaplı bir motor bölümünde yeni bir sızıntıyı fark etmek neredeyse imkansızdır. Japonya'da motor bölümünü temiz tutmak bir kültür. Tokyolu taksiciler kaputu açtıklarında her zaman temiz bir motor bölümü görürsünüz. Bu estetik değil, pratik bir güvenlik önlemi. Temiz motor bölümünde her yeni yağ izi anında fark edilir. Sorun küçükken çözülür. Büyümeden önce durdurulur. Toyota mühendislerinin verilerine göre düzenli temizlenen motor bölümleri olan araçlarda erken tespit edilen sızıntı oranı %80 daha yüksek. Japon yöntemi şu: 3 ayda bir motor bölümünü temizle. Alternatörü ve bilgisayarı örterek düşük basınçlı su ile yıka. Tamamen kurut. Bu basit işlem hem sızıntıları erken fark etmeni sağlar hem de motor ömrünü uzatır. 2. madde. Yağ değişim aralığını sıkı tut. Bozulmuş yağ, contalar için ciddi bir tehdit. Kullanılmış ve bozulmuş yağ içinde asidik bileşikler birikir. Bu asitler contaları ve keçeleri içten aşındırır. Zamanla conta malzemesi zayıflar ve yağ sızmaya başlar. Türkiye'de pek çok sürücü yağ değişimini geciktirir. Biraz daha gider denir. Ama bu gecikmenin her kilometre contaya verdiği hasar birikir. Honda'nın uzun vadeli conta test verilerine göre yağ değişimini %20 geciktiren araçlarda conta hasarı %40 daha fazla görülüyor. Japon yöntemi şu: turbolu araçlarda 7000 ila 8000 kilometrede yağı değiştir. Turbosuz araçlarda 8000 ila 10.000 kilometre. Bu disiplin hem contaları hem motoru hem de cüzdanını korur. 2. madde. Yağ sızıntısını asla görmezden gelme. Ve son maddeye geldik. Bu madde o kadar basit ki duyunca kendinize kızabilirsiniz. Türkiye'de en yaygın yağ sızıntısı hatası şu: sızıntı görülüyor. Az bir şey deniyor ve geçiştirilip gidiliyor. Aylarca, bazen yıllarca. Ta ki motor arızalanana kadar. Japonya'da ise bir sürücü araç altında tek bir damla yağ görse o gün servise gider. Çünkü şu gerçeği bilir: küçük sızıntı eşittir küçük müdahale, eşittir küçük maliyet. Büyük sızıntı eşittir büyük hasar, eşittir büyük maliyet. Hiroshi Kimura'nın notlarındaki son cümle şu: yağ damlası gören sürücü iki seçenekle karşı karşıyadır. Bugün 500 lira harcamak ya da yarın 50.000 lira harcamak. Japon yöntemi şu: park ettiğin yerde yağ izi görürsen aynı gün servise git. Bakarız deme, geçer deme. Küçük sızıntıyı bugün çöz, motoru yarın kurtar. İşte bu 12 alışkanlık. Japonya'da araçların yağ kaçırmamasının arkasında sihir yok. Özel conta yok, farklı yağ yok. Sadece bu alışkanlıkların birikimi var. Bu videoyu izlerken kendinizi kaç maddede yakaladınız? Cevabı yorumlara yazın. Gerçekten merak ediyorum. Yarın hemen uygulayabileceğiniz 3 madde şunlar. 1. Bugün araç altına bak. Yağ izi var mı kontrol et. 2. Dip City'yi çıkar. Yağ seviyesini ölç. 3. Motor bölümüne bak. Yağ izi var mı incele. Bu 3 adım motorunuzun yağ kaçırıp kaçırmadığını bugün anlayabilirsiniz. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz şu an tam zamanı. Çünkü bu kanalda her hafta bu tür içerikler geliyor. Ekrandaki diğer videolara da göz atın. Aracınız hakkında bilmediğiniz çok şey daha var. Görüşmek üzere.